Arkadaşlar merhaba. macOS kurulumlarında görmüş olduğunuz gibi bir hatamız var. Nedir bu? İşte kuruluma geldik. Recovery'mizi başlattıktan sonra artık seçiminden sonra kullanıcı ismi ve şifre istiyor bize. macOS hesabını istiyor. Apple Store'a giriş yaptıktan sonra ki şöyle. Bakın Apple Store'a giriş yaptık. Doğrulamamızı yaptık diğer aygıtımızda. Şöyle bir hata alıyoruz. Şu. Evet, şimdi bunun çözümüne geçelim kıymetli arkadaşlar. Şimdi web sitemizdeki programla ilgili, bu arızayla ilgili belirttiğimiz makalede birçok arızayı aldığımızı gördük. Birçok arkadaşımız bu konuda gerçekten takılıyorlar. Nedir bu arıza kıymetli arkadaşlar? Şöyle, macOS kurulurken, işletim sistemini kurarken bazı bilgisayarlarda işte bu geçici olarak mevcut değil, hatası karşımıza geliyor. Şurada İngilizce resmi bakın şu şekilde bir hata karşımıza gelmekte ve biz bunu çözmekte sorun yaşıyoruz. Arkadaşlar bu sorunun çözümü için biz web sitemizde de bazı maddeleri sizlere daha önce paylaşmış idik. Neydi? Şimdi bu sorunu çözmek için ki şöyle söyleyeyim ben size. Bu videoyu çekmeden önce aynı bu şekilde karşılaştığım bir sorunu çözdüm ve şu anda cihazda sorunsuz bir şekilde macOS işletim sistemini kullanmaktayım. Peki nasıl çözdüm? Öncelikle şunu anlatayım. Arkadaşlar ben bu işi çözebilmeniz için çeşitli maddeler veriyorum. Bu maddeleri kolaylık sıralamasına göre koydum. Ki benimki en zor sırada olduğu için en son seçenekte yaptım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu sorunu çözebileceğiniz ilk şey bu cihazda, bu hatayı aldığınız cihazda daha önce kullandığınız Apple kimliğini kullanmadığınız için bu Apple serverlar size bu hatayı veriyor. Yani siz buradaki macOS'un kendi bu cihaza format atmadan önce macOS ayarlarındaki Apple hesabı neyse onunla giriş yapıyor olsanız bu hatayı almayacaksınız. Büyük bir ihtimal. Ama siz muhtemelen farklı bir hesapla giriş yaptığınız için bu hatayı almaktasınız ki en büyük sebebi bu. Sıkıntı yok. Böyle yapınca biz bu cihazı kullanamayacak mıyız? Hayır, kullanabileceksiniz. Onun için size biz bir USB ile format atmayı tavsiye edeceğiz. Biraz sonra bu USB'yi nasıl hazırlayacağınızı tek tek anlatacağız. Şimdi hocam tamam USB ile atalım ama USB çok uzun bir iş. Gerçekten bayağı bir emek istiyor. Biz bundan önce ne yapabiliriz? Belki bundan değildir. Tamam belki cihazda benim eski hesabıma giriyorum. Yine hata alıyorum diyenleriniz de vardır. O zaman bakın öncelikle şunu söyleyeyim. Bak ilk olarak o yükleme ekranında saat ve tarihi bir kontrol edin. Burada da yazıyoruz zaten. Bu açıklamaların olduğu sayfanın şu linkini de ben zaten video paylaşımında açıklama kısmında vereceğim. İlk olarak cihazınızın saat ve tarihini kontrol edin. O yükleme ekranında, kurulum ekranında saat ve tarihi terminal üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Eğer ki yapamazsanız macOS terminalden saat ve tarih değiştirmeyi yazarsanız Google'a size nasıl yapacağını gösteriyor. Burada saat ve tarihinizi kurduktan sonra bilgisayarınıza format atma çeşitleri var. Şimdi macOS terminalde saat ve tarihi değiştirme benim videolarım içinde var. Bir. İkincisi bilgisayarı bu Mac'i kurarken çeşitli seçenekler var. Bakın buralarda linklerini veriyorum ben size zaten. Burada da linkini vermişim bakın. Burada nasıl yapacağınızı birinci maddeyi yani saat tarihinin linki var. Burada internet recovery nasıl yapılır? Şimdi internet recovery'nin şu 3-4 çeşidi var deyip de sizi daha fazla detay bulamak istemiyorum. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Bu kısa yolları yapın. Saat ve tarihi değiştirin. Bir de kurma yönteminizi bir değiştirin. Belki kurma yönteminiz dışında daha kolay basit bir şekilde internet üzerinden bu son şık olan USB ile kuruluma geçmeden siz bilgisayarınızı kurtarabileceksiniz. İşte bu iki yolları yaptınız ama yapamadıysanız size tavsiyem şu. Şimdi saat tarihi düzelttim hocam olmadı. macOS'un işte 3 türlüsü var hepsini denedim olmadı. İşte Shift Delete'e bastım, Alt CMD'ye bastım bilmem ne hepsini denedim olmadı. Her seferinde bu hataya geldim diyorsanız videonun bundan sonraki kısmını tavsiye ederim. Bakın bu bilgisayarlara format atabilmek için öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Bu bilgisayara format atmadan önce bir USB hazırlamanız gerekiyor. Maalesef arkadaşlar bu USB'yi bir macOS cihazda hazırlamanız gerekiyor. Artık bilgisayarı kullanamıyorsunuz. Kullanabilmeniz için de bir macOS USB'sine ihtiyacınız var ve bunu da sadece maalesef macOS cihazlarda yapabiliyorsunuz ki emaneten bir yerden bulup bunu yapmanız gerekiyor. Çünkü başka türlü olmuyor arkadaşlar. Çok zor. Çok zor arkadaşlar. Bu Transmac tarzı programlarla, Windows ortamında yapılanlarla da olmuyor. Çünkü bu patcher dediğimiz bu macOS'u da
işte ayarlayan bazı uygulamalar var. Şimdi onlara geçelim. Peki USB'yi nasıl yapacaksın? Arkadaşlar bakın, USB'yi yapabilmek için kullanabileceğiniz piyasada 2 tane ürün var. Bir tanesi şu. Google'a bunu yazın. OpenCore Legacy Patcher. Bir diğerisi de bu. Şu. macOS Catalina Patcher. 2 tane. Kuracağınız işletim sistemi ne? Catalina mı? Çok eski bir cihazsa, gerçekten bayağı bir eski cihazsa şunu yapın arkadaşlar. Hangi sürüme bunlar uyuyor bilmem, bu sitelerinde var. Ekranında görüyorsunuz. Birincisi bu. Big Sur ve üstü kuracaksanız bunu tercih edin. Eski cihaza orta düzey bir mesela Catalina yükleyecekseniz de bu sitedeki açıklamalarda verilenleri indirip buradaki bu sitelerdeki anlatılan şekilde USB'nizi hazırlarsanız daha sonra bilgisayarınıza takıp alt tuşuyla cihazınızı o USB ile başlattığınızda hiçbir hata almadan 1 saat gibi bir kısa sürede o bilgisayarınıza bu macOS'un uygun olan sürümlerini yükleyebiliyorsunuz. Ben bu şekilde açtım. Hani şurada da eski bir videom var. Bakın, macOS Catalina'yı desteklenmeyen eski bir Mac'e yükleme veya eski macOS yükleme desteklenmeyen diye yazdığınızda benim kendi videolarımdan bir tanesinde bu macOS Catalina Patcher, yani şununla bir eski cihaza nasıl kurulum yaptığımı tek tek anlatıyorum. Bunların linklerini ben sizlerle aşağıda paylaşacağım. Yol uzun ama bilgisayarınızı kullanabilmek için bu dediklerimi yapmanız gerekiyor. Neydi bu? Özetleyecek olursak. Birincisi, eski Mac hesabınız neyse onu girin. Aşamıyorsanız. Girdiniz, olmadı, saat tarihi düzeltin. Veya kurtarma yöntemini işte cmd-r veya alt cmd-r, işte alt komut r neyse onları değiştirin. Orada açıklamalar da var. Yine olmadıysa USB ile bir macOS kurulumu hazırlamanız gerekiyor ki onunla nasıl yapıldığını, işte hangi siteden yapacaksınız? Şuradan. Buraya gelin arkadaşlar. Burada anlatıyor size. Burada da diğer bir site. Bunun anlatımını ben daha önce bir videomda yapmış idim. Nasıl yapılacağını da böyle yazdığınızda, şu başlığı falan yazdığınızda karşınıza bir videom çıkacak. Ve siz bu kullanamadığınız Mac'i artık kullanabilir duruma getireceksiniz. Peki hocam, bu eski Mac'e ben cmd işte Command-R veya Alt Command-R ile niye format atamıyorum? Çünkü eski bir BIOS'a sahip arkadaşlar. Hani açılıyorsa cihazınız, kendinizin elindeyse açılıyorsa şöyle güncellemelerini yapın, tekrar kurtarmayı deneyin. Onu da tavsiye edebilirim. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Kolay gelsin.